Selamünaleyküm. Yayınıma hoş geldiniz. Herhalde ses görüntüyü mü bilmiyorum ya. Şeydeyim, böyle bir arazideyim. Canlı yayın yapayım dedim. Hemen A2 serisini aldım. Böyle kutusunu daha açmadan sizle beraber açayım dedim. Hem de böyle göstereyim. Şurada hemen şeysini de kurdum. Bir şey yapalım. Kutusunu açalım da kutusundan beraber göstereyim size. Aleykümselam abi. Yayınıma hoş geldiniz. Hoppa. Aha. Şöyle bir kutu. Ne güzel de bir çanta yapmışlar bana. Sırt çantası var bunun. Güzel bir şey ha. İyi bir şeye benziyor yani. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Ha, burada. Bakın. Ah. Şöyle şunun üstüne koyayım ben. Bunun yanına bir tane de tablet aldım. Tabletle beraber kullanacağım. Eyvallah abi, sağ olasın. Abonelere sorduk, dedik alalım mı? Bir tane A2 serisi. A2 serisini ben niye aslında bir yandan almak istedim. Hatta sordum ben. Abonelere de sordum ki A2 serisi alalım mı? Biliyorsunuz ben dedektör kullanmıyorum zaten. Bunda hepsi kombine edilmiş. Mesela GR3'te ben yeraltı görüntüleme olarak kullanabiliyorum. Ama GR3'ün bazı yönlerinde eksik kaldığımda mesela canlı taramalan beraber pointer modunu da kullanabiliyordum. Onu mesela tam dedektör olarak kullanamıyordum. Şimdi A2'de öyle bir kombinasyon olmuş ki kombinasyonda hem yeraltı görüntüleme çekebiliyorsun aynı anda hem de dedektör başlığı takarak dedektörlerini de arayabiliyorsun. Yani görüntüleme yapmadan önce dedektörle de bir algılama yapabilirsin. Dedektörün haricinde eğer algılamayı yaptıysan yeraltı görüntüleme de çekebilirsin oraya. Benim için mesela yurt dışında Almanya'da benim aradığım yerlerde mezar oluntuları çok, savaş kalıntıları çok. Ben bunların hepsini arıyorum. Onun için benim çok işime yarayacağına inanıyorum. Abonelere de sorduk. Alalım mı, deneyelim mi dediler. Aldık. Türkiye'den sipariş ettim. Bugün elime geldi. Ben bunu hemen bir deneme şeysi yapacağım. Açacağım. 3 tane adam başlık koymuşlar buna kutusunda. Şöyle bir tane başlık. Böyle bir tane küçük daha var. Böyle. Şu tableti ben bu tarafa koyayım. Burada büyük bir tane var. Bu daha güzel. Mesela bu mesela diğerlerine göre biraz daha büyük gibi. Şuradan şöyle açayım onları hem de görelim. Hangisi daha büyük, hangisi daha şey. Neyi neye göre kullanabiliriz. Şimdi benim bunu testlerini yapacağım. Abi ben 145 bin liraya galiba aldım. Ben yurt dışından aldığım için KDV dahil bir de yurt dışına ben bunu özel getirebilmek için ekstra para ödedim. Aslında onlara fazla gerek yok. Direkt de yani Türkiye'den alımı biraz daha kolay. Yurt dışına zaten yurt dışı patentleri var bunun. Yurt dışına zaten daha çok gidiyor. 145 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor galiba benim satın almam bu şekilde. Şöyle şeylerini de ben bunun bakacağım. Mesela garanti kağıtları var. Garanti belgesinin şeyleri var. Çok güzel, adamlar bütün her şeyine şey olarak yazmışlar. Garanti belgesi, yayın belgesi, kullanım için işimize yarayan ne olabilir mesela? Evet,
ya kullanım belgeleri ve kullanım şeyleri de var bunun içinde. Ben bunu şimdi test edeceğim. Ben bunun bu Geo modeli. Bu modeli aslında ben merak ettim. Ben iki modelin arasında kaldım. Hani nasıl bir şey alayım? Mesela Geo modelinde arkadaşlar şurada gördüğünüz şeyler var. Bak bunun ip hatları var. Bunu mesela böyle bir görüntüleme çekeceğin alanda dikiyorsun yerlere. Yerin analizini daha detaylı yapıyorsun. Aslında aklımda bu vardı. Biraz daha etkili. Ama şöyle gitmek istiyorum ben. Önce A2 serisini hem kullanacağım. Şimdi zaten manyak bir tane bir alan buldum. Orada bir tılsımdı. Dün zaten acayip korktum. Yılan mı çıktı oradan, ne oldu? Bunun aslında bana erken bu şekilde gelmesi güzel oldu benim için. Bakalım daha güzel şeyleri olacak mı bunun, ama şey yapacağız. Bakacağız. Abi şeyden vazgeçmeyeceksin. Ne derler? Patentli üründen vazgeçmeyeceksin. Patent çok başka bir şeydir. Buraya ne koymuşlar başka? Bakayım ne var. Bütün hepsine bakayım. Bak burada kulaklığı da var şeyle. Arazide ses çıkarmasın ya da şey yapmasın diye kulaklıkla da kullanabilirsin. Şarj edebiliyorsun. Ha işte bak, bunu da buna takıp yeraltı görüntüleme şeysi yapabiliyorsun bundan beraber. Başlıklar çok güzel. Mesela küçük yerlerde, böyle dar alanlarda kullanabileceğim başlık stilleri var. Orta stili var. Diğer modeli var. Ama güzel yani. Mesela biz bunda bir deneme yapalım mı? Ben mesela şey yapayım. Dur, bunu ben daha önceden ne varmış burada abi? Şuraya geçeyim, güneş vurmasın da daha detaylı göstereyim size. Şunun üstündeki şeysini alalım da, bantini alalım, daha güzel göstereyim. Abi zemin taraması. Zemin taraması. Canlı tarama. Pointer. Dedektör. Ayarlar. Ayarlarında ne var? Genel ayarlar. Abi bu normalde dedektör şeklinde çektiğin zaman pulse olarak da alabilirsin. Çünkü bunların yazılım teknolojisi çok gelişmiş. Yani baksana, adam bildiğin telefon ekranı koymuş yani. Bunları kendi telefonuna da bağlayıp şey yapabilirsin. Kombilizasyon yapabiliyorsun. Mesela ben şu üstten sesi biraz açayım. Bakalım aşağıda ne var? Dedektör. Dedektörün şeyse led ışıklar ve diğerleri. Mesela sistemlerinde neler var? Onlara da bakayım. Tarih şeyleri. Ben Türkçe'ye ayarladım. Şeylerini de ayarlayabileceğiz yani. Artık dosyalarımızı da oradan görebiliriz. Hadi farz edelim ki şimdi bunun ben şeysini takayım. Yeraltı görüntüleme olan soketinin şeysini takayım buraya. Şöyle. Evet, şu anda takılı. Şimdi biz buna Bluetooth üzerinden bir bağlantı sağlayalım. Evet, bağlandık. Bağlandık ve biz, evet bak işte ya. Abi teknolojiyi seviyorum. Teknoloji benim idealim. Şimdi
bundaki tarama özelliklerine bakalım. Diğerlerine göre mesela bizim tarama özelliğimiz ne var? Abi yeraltı görüntüleme var fakat kayadır komple cihaz getirdim. Şimdi bak ben sana onu da anlatacağım. Şimdi mantıksal olarak ilerliyorum ben şimdi. İlk elime geldi. Şimdi ben de sizle beraber ilk bakıyorum ve ben bunların hepsini test edeceğim. Test olaylarını da sizle beraber göstereceğim. Mesela canlı tarama. Canlı taramada bakalım. Dry taramada neler varmış? Şimdi Dry diğerlerine göre farklılık var mı? Farklılık var mı? Aleykümselam abi, yayına hoş geldiniz. Aleykümselam. Ceyhan Dilsiz. Abi manuellerde bir şey yok. Ben mesela hadi ayarlayayım. 4'e 4 diyeyim. Ya da 5'e 5 yapayım bunu. Ekran ikonunu güzel yapmışlar. Ekran ikonu küçük. Mesela şurada bir çekim yapayım. O orada dursun. Şöyle. Şimdi kaç kare dolduracağız? Kaç kare doldurmamız lazım? 1, 2, 3, 4. Yana doğru da 4. Şuradan başladık. Şuradan aşağı geleceğiz. 2, 3. Şu an temiz bir toprağın üzerinde böyle çekim yapıyorum ki ekranını göreyim. Ne şekilde. Yani diğer şeye göre, görüntülemeye göre farklı neler var. Sonuncuyu da attık. Ve tamamladı uğraş şimdi. Şuradan tamamlamış. Şimdi bir kaydet diyelim. Açılsın bakayım şimdi. Şu köşedeki açsana oğlum. Şuraya geldi. Bak beni hani diyorlar ya, Kubi yurt dışında değilsin. Bakın burada ben size şey göstereyim. Bak ne yazıyor burada? Stuttgart Baden-Württemberg. Bak benim aldığım görüntünün kayıt taraması da burada benim olduğum bölümle yerde geçiyor yani. Ben yalan konuşmayarım size. Bilin, ona göre yargılama yapın. Bak mesela şeysi biraz daha güzel. Niye? Bana sorarsan. Şimdi arada fiyat farkı var. Altta şeyler çizilmiş. Derinlik ikonları. Derinlik. Genel derinlik dediğim zaman şurayı, özel ölçüm dediğim zaman şurayı, tamam, derinlik olayını kapat. Çıktı. Ben de şimdi ilk kez sizle beraber yapıyorum. Daha iyi deneyeyim ve öğreneyim diye. Şurada mesela altta ikonları var. 3D. Ama gelişmiş 3D bence daha güzel. Bak şu. Mesela gelişmiş öbürüne göre, buna göre daha şey, ama numaralandırma ve toprak yapısını da güzel bildiriyor. Kontur haritası dediğim zaman bu işte çok güzel. Bak şimdi. Bu çok güzel. Bir de aşağıdaki verilere çok dikkat edeceğiz. Burada. Bak normal oranda gösteriyor. Ve şu anda benim çektiğim alan böyle bir köşeleme yer olduğu için belki çivi bilmem ne şey olabilir. Ama buradaki gösterdiği değerli objeyi alan, ama alttan baktığımız zaman boşluklarla beraber şeyini de çok güzel göstermiş. Yani veri oradan mı yoksa şey mi? Mesela metal yoğunluğu düşük mü yüksek mi olduğu buradan belli oluyor. Mesela benim hoşuma gitti, güzel. Güzel. Bir tane daha veri sistemi var burada. Bu en son gelen, sürümle beraber geleniydi galiba bu. Çünkü buna biraz şey kaldım. Mesela çizebiliyorum bunu. Yakınlaştırabiliyorsun burayı. Kontürde. Bak şöyle. Açılsın bir. Eyvallah abi, sağ olasın.
sipariş ettik, geldi abi. Şimdi böyle dedim hani gelmişken bir canlı yayın yapayım da yayında kalır. Gören de bakar, izleyebilir. Çünkü yeni daha bugün elime geldi. Hemen testlerini yapıyorum. Direkt buradan hemen geri çıkayım. Şunu ben direkt modeye alayım. Şimdi bunun üstünden bunun direkt zaten bağlanıyor orada. Niye bir bağlantı şeysi yaşadım şimdi? Şeyi kapattık. Neyse şuradan tekrar bağlandı. Tamam. Dosyalardan ben verilerime tekrar bakabiliyorum buradan. Araştırabiliyorum. Bir de mesela onu 10 bir yer çektim. Tamam mı? Ben şimdi şunu da göstereyim buradan. Şurada kontür diyor. Yani kontur haritası. Bura. Ben mesela şunu şöyle çekip büyüttüğüm zaman onu bana yakınlaştırıyor. Ve onu daha güzel diye daha derinden analiz edebiliyorum bak. Görüyor musun? Yani şu anda büyüklük, yani aldığım kitleyi daha yakınlaştırdım ve ona daha yakın yerlerden de bakabiliyorum. İstediğim noktaları büyütebiliyorum mesela. O bana mesela çok büyük bir tez avantaj getirecek bir şey. Şimdi ben bunu bir de dedektör modunda kullanmak istiyorum. Şunu hemen çıkarayım. Bir dakika. Onu da bir test edeceğim. Çünkü bunun yayın gitti mi abi, yoksa yayınlıyız hala? Yazın bana da, ben bazen görmüyorum ekranı falan. Böyle çekiyorum. Şimdi bunun bendeki etkisi ne olabilir? Ben bundan beraber buradaki savaş bölgelerini daha güzel araştırabilirim ha. Şimdi bak. Şimdi bunu ne üzerinden yapabilirim? Şöyle çekeyim. Şimdi buradan bana diyor ki tablete zaten bağlısın. Tablet üzerinden bağlantıyı kesip dedektöre de geçebilirsin. Yani ben tablette kullanıyorum. Tabii siz telefonda da kullanabilirsiniz bunu. Mesela dedektör moduna geçtiğim zaman pinpointer modu var. Şimdi pinpointer moduna geçtiğim zaman kalibrasyonunu yapıp yani pinpointer'ı da tam noktalamak için güzel bir pinpointer özelliği de güzel. Pinpointer'ın haricinde. Aleykümselam abi. Yayınıma hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Pinpointer'da gelişmiş tarama. Şimdi ben bunu şuradan bağlantıyı kesip direkt ana sayfa diyelim. Bağlantıyı kestik. Ne oldu? Şimdi biz bağlantıyı kesince direkt ekrana geldik. Şimdi ekranda ben dedektöre geliyorum. Okeyliyim. Şimdi hızlı arama mı tercihin, yoksa gelişmiş daha detaylı mı? Mesela acelem var, hemen bakacağım ben abi.
Ha şimdi iyi olan ne? Bana demir mi? Demir mi, sıra dışı mı, metal mi? Buradaki mesela ama metal diyor mesela. Bak buradakine mesela metal, demir. Şuradan abi bir de noktanın orada. Bak mesela malzemeyi bulduğum yerin noktasının orada bıraktığım zaman bana zaten pinpointer kullanmasam da, yani pinpointer'ı kullanmasam da ben zaten yani bir şeyin orada olduğunu demek ki anlayabiliyorum bununla beraber. Şimdi şuraya geçeyim. Yani buradan güneş vuruyor da ekranı tam gösteremiyorum o zaman. Şimdi şöyle dönersem, şöyle alayım, okey. Daha detaylı siz de görebilin. Şimdi buradan geri diyeyim. Geri dedim. Geri deyince gelişmiş. Abi gelişmiş olan çok detaylara iniyor. Ben mesela hızlıyı ilk ben başlarken bu pulse. Bak şimdi şey göstereyim size. Ekrandaki yazıyı pulse olarak geçiyor. Bak burada yukarıda. Bilmiyorum. Şöyle dokunayım ekrana, belki yakınlaştırırım mı? Bak burada görüyor musunuz? Pulse. Pulse dedektör bölümü. Ama ben şeye girdiğim zaman mesela gelişmişe abi detaya çok iniyor. Mesela şöyle diyeyim. Pis bir ortamda değilim. Yani pis bir ortam dediğim zaman metal çivi, çöp tenekesi, kola tenekesi, demir tenekeler, çöplerin yığıldığı bir yerler olur ya mesela. Ben en son mesela şu anda bir yer buldum. Aşırı derecede çöp var. Orada ben bunu mesela gelişmişte eğer kullanırsam her yerden sinyal alırım. Niye her yerden sinyal alırım? Çünkü en ufak mineral bile olsa o noktadaki, yani çok gelişmiş bir ayar. Yani çok zorlarsan altın nugget'a bile kadar inebilirsin, yani düşün. Yani o kadar ki derin bir mantığı var. Ben mesela şu anda hızlıyı aldığım zaman benim şu anda galiba favorim hızlı olabilir. Çünkü şu an kontrol benim elimde. Bak. Şimdi hızlıda niye, bak hızlıda ben bunu buraya bıraktığımda da bile güzel, güzel. Ama bak bana oradan diyor mesela, bak şu anda metal yoğunluğu alttaki mesela sarı olan demir ve
demir dışı olan. Mesela demir dışından daha yüksek. Mesela veri oranına buradan bakıp karar verebilirsin. Kazıyan mı kazımayan mı? Bak gördün mü? Abi benim işime en kolay yarayacak olan bölümü mesela şundan çıkayım bir dakika. Benim şu anda en çok işime yarayacak olan noktası ne? Ben bunu metal dedektörle de kullanabileceğim. Ben mesela alanda illaki yeraltı görüntüleme yapmayacağım. Mesela alan taramamla beraber ben gittim bir yere. İllaki tarama yapmayacağım. Ben belki yüzeyde de sinyal alabilirim orada. Mesela 40 santim, 1 metre, 1,5 metre. Yani buralarda mesela ben sinyal alabilirim. Ben oralara mesela metal dedektörle beraber bakarım. Metal dedektörle sinyalimi alırım. Mesela kayalar. Kayalık bölgelerde mesela metal dedektörü daha kolay kullanabilirsiniz. Bunu da çünkü Pulse bunlar bir de kendini gelişmiş olarak yaptı. Yani gelişmiş olan sistem arkadaşlar daha derin. Mesela adam gitti kayaya. Kayanın içinde mesela toprak gibi pis bölgeler olmayabilir. Mesela demir tenekedir, çöp tenekesidir, bilmem nesidir. Mesela bizim ülkemizde her yerde olabilen şeyler. Mesela çoğu insan diyor ki ben gittim işte demir çivi buldum, bilmem ne buldum, atnalı buldum ya da başka bir şey buldum, çıkardım, onu aldım. Mesela kazıdım ama oradan sinyal aldıktan sonra kazıdım. Ama bundaki özellik ne? Gelişmişte daha detaylara inebilirsin. Hızlı da sana metalin dışında mesela %100 metale doğru çeviriyor. Metalin dışında bir olağan dışı bir etken var. Kurşundur, bakırdır, altındır veya başka bir şeydir. Aldığın zaman mesela burada onu görebiliyorsun. Mesela şuradan aramaya tıkladığın zaman ben mesela şu bobin açık mı şu anda? Evet. Mesela şu anda açık. Mesela şuradan ben buna baktığım zaman bak şöyle. Tableti tutuyorum çünkü tabletin içinde altın var. Tamam mı? Tabletin içinde altın var. Bu şeye vermeyi dur bana buradan. Bozuk param var mı? Bakın büyük şeysine ne kadar veriyor oradan. Evet bozuk paraya da bak. %74. Şimdi elimde bir tane antik dönemden bir kalma fenik var. Bu komple saf gümüş bir paradır. Değerli de bir paradır. Tamam mı? Ben bunu şimdi buna yaklaştırdığım zaman bak. Görüyor musun? Yani diyor ki olağan dışı. Bu demirin haricinde bir şey var mesela. Metal var, demir var. Bir de demir dışı var burada. Demir dışı olan etkenleri mesela oradan ayırıyor. Bu alttaki sarı buton. Bir tane de Almanya'nın kendi parası 5 sent var. Bir de onu yaklaştırıyorum. Bu tamamen daha değerliye vuruyor. Bak mesela %100 ve %99 olarak şunu ve gümüşü. Bu alüminyum %100 çünkü fazla şeysini vermiyor. Bu büyük ihtimal alüminyum, gümüş de değil bu büyük ihtimal. Alüminyum paralardan. Yani bunun değerlendirmesini güzel yapmışlar mesela. Şurada aşağıda bir dedektör moduna geçtiğin zaman da bir yeşil lamba ikonu var. Ya bunu yeni arazide deneyeceğim. Ya bunun ayarları olsun, 3Z zemin taraması, ondan sonra canlı tarama. Abi ekranı çok beğendim ben ya. Ekran gerçekten çok kaliteli ve senkronize edilmiş. Yani bildiğin telefon gibi. Yani tablet kullanmayacağım, ben buradan da her şeyimi yapacağım dersen buradan da yapabilirsin çekimlerini ama telefonuna yine de bağlı. Telefona bağlayarak daha detaylara inebilirsin. Mesela günlük sıcaklık dereceleri, bulunduğun yer, ortam, saatin kaç, ne kadar akün kaldı. Mesela bunlarla
Bakalım neler varmış başka. Pinpointer modu. Pinpointer modunu demin az önce ben kullandım galiba. Bunu tekrar bir test edelim. Pinpointer modunu şeyde kullanabiliyorum. Yeraltı görüntülemede sinyal sistemlerini aldığım zaman tam olarak detaylarına inebilmek için onları kullanabiliyorum. Şimdi bunu da bundan sökeyim. Hemen şuraya koyalım. Yani sistemini aslında güzel yapılmış sistem. Şöyle koyayım. Abi ben beğendim. Yani beğendim. Şimdi ben bunu arazide de deneyeceğim. Çünkü benim işime yarayacak şeyleri çok. Aleykümselam abi, sağ olasın. Allah razı olsun. Abonelerimize sorduk, sipariş edelim mi? Elimizde olan bazılarından da zaten çekilişleri de göndereceğiz. Kullandığımız cihazlardan ya da diğerlerinden hani çekiliş amaçlı da yapacağız. Ama ben şu an bugün mesela elime yeni geldi. Bütün iç detaylarına böyle canlı yayın yaparak ineyim dedim. Hem de test edeyim dedim. Hani sizle beraber, çünkü ilk kez aldım. İlk kez deniyorum ve o ilk şeyi sizle beraber test etmek istedim. Benim için görselliği ve kullanım amacı çok önemli. Ben mesela bunu şu anda şu şekilde yaparak mesela orta başlığını da onunla beraber şöyle küçültüp bir çantanın içerisine mesela koyabilirim. Çok pratik. Hem dedektör hem yeraltı görüntüleme olarak kompakt üçünü bir arada da alabilirim. Eğer bir alanı test etmeye gideceksen bu zaten sırt çantası olarak da oluyor. Sırt çantası olarak da kullanabiliyorsun. Beni en çok etkileyen hem yeraltı görüntüleme yap hem de dedektör olarak kullanabilmek. Yani benim çünkü şimdi şöyle bir şey var. Benim şimdi gittiğim yerlerde bazı mesela bu bölgelere gidiyorum. Bu bölgelerin hepsinde mayınlar var. Bazı bölgelerde, çünkü Almanya eski 2. Dünya Savaşı yaşarken mesela buralarda çok Amerikan orduları olsun, diğer dış ülkelerin orduları olsun mayın tarlaları yaptılar ve mayın tarlalarının bazı yerlerinde çalışmalar yapılacağı zaman oraları metal dedektör sistemiyle beraber taramalar yapıyorlar. Çünkü önden metal dedektörle beraber giderek, aleykümselam abi, yayına hoş geldiniz. Önden dedektörle beraber tespit ede giderdiler. Şimdi yeni sistemler artık geliştikçe yani bunları sizin birkaç metre önünüzde de artık gelişimle beraber algılama yapabiliyorsunuz. Yani artık teknoloji gelişti. Bunu da gerçekten Conrad firması güzel kombine etmiş. Yani ben GR3'ü kullandım. GR3'ü kullanıyorum ben hala. GR3'ün üstünde bir etkiyi mesela iki sök çıkarla beraber hem dedektör olarak kullanabiliyorum. Hem ya dedektör olayı beni çok etkiledi mesela. Dedektörle beraber mesela arayabilmek. Şimdi ben bazı yerlere gittiğim zaman alan taramamla beraber oradan mesela sinyal alırım. O sinyali önceden mesela tamamen görüntüleme çekecektim ya da canlı analiz yapmam lazımdı ki görüntüyü oradan alabileyim. Onun altındaki objenin ne olabileceğini, yakınlığını, uzaklığını, derinliğini ondan hesaplayabilirdim. Mesela şimdi bir alana gittim. Alan taramalarla beraber ben oradan sinyal almışım. O alandaki aramayı yapacağım zaman ya oraya gerçekten büyük makinelerle beraber bakmam lazım ya da bir alt makinesinden beraber baktığım zaman yine alıyorum sinyali. Ama ne var? Etrafına gittiğim zaman yüzeydeyse ben metal dedektörle beraber daha yüzeysel aramalar yaparak ben onu alabilirim oradan. Mesela o zaman şeye gerek kalmaz bende. Yeraltı görüntüleme yapmaya kalmaz. Mesela bir obje buldum. O obje tabii yine de yeraltı görüntüleme yapmak güzel olur. Çünkü sen şimdi metal dedektörle beraber bakarsın bunun. Metal dedektörünü takıp mesela onunla bakarsın. 1 metrede
ya da 70 santimde bir sinyal alırsın. Orayı kazırsın, oradaki malzemeyi alırsın ama onun belki bir altında bir oda var. Mesela oranın belki bir üstünde farklı yerler var. Bunları işte alabilmek için bunları kombinasyon haline getirmen lazım. Mesela eskiden biz ne yapardık? Bir dedektör taşırdık. Bir yeraltı görüntüleme taşırdık. Alan tarama taşırdık. Bunların hepsini kombine ederek sırtımızda yük ederdik. Şimdi küçük ve seri bir şekilde çıkmış. Mesela kompakt elinde çok kullanışlı. Aldım mesela. Şu üçünü, şunu, ikisini mesela. Şunları direkt mesela ben çantama koyarak şu şekilde al çantana koy. Küçük zaten. Üçü kombinasyon. Yeraltı görüntüleme, metal dedektör hepsi bir arada. İkisini de kullanabilirsin orada. Yani fazla bir şey alıp yanında gezdirmene gerek yok. Yani telefonuna bağla. Hem bunu metal dedektör olarak kullan, yeraltı görüntüleme olarak kullan ya da diğerlerini şey yap. Yani onun için kullanabilirsiniz diye tavsiye ederim. Ama ben önce bir kullanayım. Ben bir bakayım buna. Çünkü benim çok derin yerler var. Tılsımlı bölgeler var. Bu bölgelerin çoğunda mesela ben eskiden dedektör haricinde, dedektör fazla biliyorsunuz. Ben aşağı yukarı bir 6-7 aydır sadece GR3 kullanıyorum ve GR3'ten de çok memnunum. Çünkü pratik olduğu için çoğu yerde ben mesela yeraltı görüntülemeleri yapıp çıkabiliyorum. Hemen sıyrılıp çıkabiliyorum oradan baston olanla beraber. Şimdi bununla beraber de aynı şekilde yapabilirim. Mesela şu yeraltı görüntülemeyi şuna taktığım zaman şunun boyutuna bak. Ben bununla beraber daha gelişmiş görüntüler alabileceğim. Çünkü gelişmiş görüntüler var. Ayırt edebileceğin görüntüler var. Hem yakınlaştırıp bakabileceğin görüntüler var. Bunlar çok önemli şeyler mesela. Yani bunların hepsini ya şöyle söyleyeyim. Bu işi gerçekten yapan insanların hepsi bir şeyleri kombinasyon haline getirmek zorundadır. Çünkü hani bir pointerle gittim kayaya baktım. Şimdi pointer'ın alacağı sinyal seviyesi var. Metal dedektörün alacağı sinyal seviyesi var. Yeraltı görüntülemenin alacağı seviyesi var. Şimdi bunların hepsini bir anda bir kombinasyon yaptığın zaman tek çanta. Şimdi doktorların söylediği gibi çok ilaç yemeye gerek yok. Doğru ilacı yemek lazım. Anlatabiliyorum. Yani bu önemli olan bunlar. Çünkü şimdi bu işin içinde olduğumuz için o kadar cihazlar kullanıyoruz. O kadar cihazlar geldi elimizden geçti. Bunların hepsini biz deniyoruz, görüyoruz ve buna göre sizlere yardımcı oluyor. Mesela adam diyor ki abi benim oralar hep kayalık. Benim toprakla fazla bir işim yok. Mesela adamın içine dedektör olayı daha çok işine yarıyor. Vallahi abi fiyatlarından benim haberim yok. Ben satıcı firma değilim. Sadece kullanıcıyım. Satın aldım. Ben toplamda yurt dışına aldım. Türkiye'den sipariş ettim İstanbul'dan. Konrad firmasından. Bir G modeli var. Bir de normal modeli var A2'nin. Benim aşağı yukarı 125 bin liraya falan geldi. İnternette farklı fiyatlar da var. Ama benim size tavsiyem şeyinden alın. Merkezinden alın. Konrad dedektör yazarsanız bulabilirsiniz ve oradan fiyatlarına da bakabilirsiniz. Çünkü her yerde bazı fiyatlar aynı değil. Ben direkt şeyden aldım. Firmasından aldım. Hatta benim en çok hoşuma gidenlerden de bir tanesi şu oldu. Ben paket elime geldi. Abi. Şu olay beni çok etkiledi mesela. Şurada. Şunu ben açtım. Bu ne demektir abi? Bak üstünde yazıyor. Grundtech. Yani bu patentli bir ürünün satışının yapıldığı bir firmadan çıkmış anlamına geliyor. Yani farklı firmalardan da alabilirsiniz. Grundtech. Şu şekli de var ya ben bu da çok hoşuma gitti. Bakın abi. Çanta. Sırtına vur, git. Seri numaraların falan her şeyin içinde yazıyor. Faturan her şeyinle beraber alınmış. Benim mesela her şey tertemiz bir şekilde elime geldi. Sıfır. Çok güzel. Ben mesela beğendim. Tablete yüklüyorum ve görüntüleri daha detaylı bir şekilde bakabiliyorum. Ya benim şu 3 malzeme en çok işime yarayacaklar. Mesela şu dedektörü, yeraltının görüntülemesi, ana makine ve tabletim. Bunu tableti ben ekstra olarak getirdim buraya ki hani telefondan canlı yayın yaparken bunları size kombinasyon halinde gösterebileyim. Siz de görün ne olduğunu. Bundan sonraki zaten gideceğim aramalarda bunu getireceğim. Çünkü diğerini de getireceğim. Yani bunu daha iyi çözebilmek için böyle yani başlıklarını daha derin
bölgelere dalabilmek için mesela şu büyük başlığı kullanabilirim mesela. Şu büyük başlık benim işime mesela çok yarar. Daha derine gidebilirim. Daha şey yapabilirim. Mesela ya şimdi bir dedektörün yanında 3 tane başlığından beraber gelmesi güzel bir şey aslında. Yani kaliteyi tabi daha etkin bir hale getirir. Aleykümselam abi, teşekkür ederim. Sağ olasınız. Bunun için biraz da böyle üzerinde çalıştım. Mesela deneme yanılma yöntemleri yaptım. Burada boş alanda mesela çöp mesela şeyler vardır. Mesela kola kapağı olur, bilmem neler olur. Ben onların hepsini burada da test ettim. Hani çöp alanında nasıl bir ses sinyal sistemi alıyorum ve diğerlerinden daha nasıl sinyal sistemi alıyorum. Ve bunların içinde kullanabileceğim fikir, alanı. Mesela demin ben bunu gelişmiş dedektör durumunda kullandım. Tabii bunları siz de aldığınız zaman deneyebilirsiniz. Çünkü araziye gittiğin zaman arazide farklı şekilde de şey yapabilirsin. Çünkü kazarsın, boşuna gidersin. Ama beni etkileyen şey oldu mesela. Detaylı arama ve detaylı aramanın haricinde gelişmiş arama. Gelişmiş aramalarla beraber bilmiyorum. Benim birkaç yerim var. O alanda şöyle söyleyeyim. İnsan ayağı bile geçmiyor oradan. Öyle söyleyeyim size. Yani etrafında bir tane bile teneke, bir yerde bir tane bile şey bulamazsın. Böyle pislik. Orada gelişmişi deneyebilirim. Çünkü gelişmiş yani çok net böyle, yani şöyle söyleyeyim, nasıl söyleyeyim, ne olabilir ne olabilir, yani paradan da küçük bir parça. Mesela toplu iğne diyeyim. Toplu iğnenin belli bir zaman toprağın altında kalması ve oksitlenmesi. Toplu iğne ne kadar bir şey diyelim size arkadaşlar? Şu kadar bir şey değil mi? Bak şu kadar bir toplu iğne toprağa düştü ve toprakta 5-6 yıl bu şekilde kaldı. Bu oksiti toprağa bu taraftan şey yapmaya başlar. Patlatmaya başlar. Ve sen oraya baktığın zaman bunun etrafında şu kadar bir yuvarlak yeri bir obje olarak görürsün. Niye? Çünkü buna yağmur yağmış, güneş vurmuş, paslanmış. Bu paslandıktan sonra bir daha yağmur yağmış, açılmış buralara doğru. Bunun kütle alanı ne kadar görünüyor sana? Şu kadar. Sen bunu burada küçük bir şey göremezsin ama. Onu da o gelişmiş ayar şey yapabilir. Yani ortaya çıkarabilir. Ben çünkü onu fark ettim onda ve baktım. Ama etki olabilecek bir şeyin olmadığını, yani güzel. Ben mantık olarak baktığım zaman mesela yalnız mesela sesli bir yere gittiğim zaman kulaklık kullanabilirim. Daha farklı şeyleri de kullanabilirim. Çünkü bunların hepsine fayda sağlıyor. Şimdi bunu bir kapatalım. Yerine yerleştirelim. Şimdi yani şeysini de çok güzel yapmışlar. Yerine mesela yerleştirme. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bunun çok böyle detaylı incelemelere gideceğim abi. Dedin mi? Şimdi çok detaylı incelemelere gideceğim dediğin zaman şey yapabilirsin. Çantayı da getirebilirsin. Mesela baksana ya. Kombinasyon tık 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 tık. Hemen şunu da şurada. Şuradan hemen şeyini kapatıyorsun. Abi bütün olay bu. Bütün olay bu. Kapatıyorsun. Sırt çantası. Çok güzel. Hadi hayırlısı diyelim bakalım. Bundan sonraki videolarda bunlarla beraber hepsini getireceğiz arkadaşlar. Eyvallah, hayırlı olsun dileklerini bizlere ileten herkese buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum.
Bununla beraber zaten gelecek olan videolarda da detaylı incelemeler, makinede detaylı dikkat edebileceğiniz şeyler, aramalarımda yakalarsam not alıp onların videosunu da sizlerle beraber paylaşacağım. Abi yayınımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra gelecek olan videolar yeni bir bölgeyi araştırmaya başladık. Oradan gelecek. Takip etmeyi unutmayın. Orada da cihazı deneyeceğiz. Bakacağız bize nasıl bir etkisi ve nasıl bir yakınlığı olacak. Biz neler neler kullandık, geçirdik. Onun için hepsini sizle beraber paylaşacağım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Daha güzel videolarda görüşeceğiz inşallah. Videolarını da yakında sizle beraber buluşturacağım. Anlatım videoları olur. Tanıtım videoları olur ve gösterim şeylerini de yapacağım. Hani ne şekilde kullanabilirsiniz. Onları da alanlar belki kullanamayabilir. Kullandığımız şekilde sizlerle beraber göstereceğim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yok abi anlatacağım, ben bunların hepsini anlatacağım. Artık arama yaptığım yerlerde şey yapmayacağım. Fazla konuşmayacağım. Onu da size söyleyeyim. Görüşmek üzere.